2015 yılında Kaliforniya'nın San Jose şehrinde yaşayan bir çift bir ev baskınının kurbanı oldu. Hırsızların kimliği asla belirlenemedi. Polis gelecekteki hırsızlıklara karşı korunmak için çiftin ev güvenlik kameralarına yatırım yapmasını tavsiye etti. Çift de öyle yaptı. Evlerinin etrafına toplam 6 farklı kamera kurdular. Ardından aynı yılın 8 Mayıs'ında bu kameralar ikinci bir hırsızlığı yakaladı. Siyah giyimli iki adam arka bahçeye bir çit üzerinden tırmanıyor ve burada kilitsiz sürgülü cam kapıyı buluyorlar. İçeri girip hemen mutfağa yöneliyorlar. Biri tezgahta duran bir telefonu sökerken görülüyor. Mutfağı aramaya devam ediyor, farklı dolap ve çekmeceleri açıyorlar. Buradan mutfak bıçakları buluyorlar ve kendilerini silahlandırmak için yanlarına alıyorlar. Farklı bir kameraya yakalanan bu iki kişi daha sonra ellerinde mutfak bıçaklarıyla üst kata çıkarken görülüyor. Üst kattaki odaları ararken adamlardan biri kilitli bir kapıyla karşılaşıyor. Bu ebeveyn yatak odasının kapısıydı. Kulağını kapıya dayıyor ve bir bebeğin ağladığını duyuyor. Odanın içinde ailenin bir arkadaşı olan Rosie ve ev sahiplerinin çocuğu vardı. Rosie hırsızlar eve girdiğinde bebek bakıcılığı yapıyordu. Ağlama sesini duyan adam partilerinde içeride insanlar olduğunu söylüyor. Korkup kaçmak yerine adamlar kapıya yaklaşıyor ve agresif bir şekilde tekmelemeye başlıyorlar. O kadar şiddetle vuruyorlar ki kapıda bir delik açmayı başarıyorlar. Ardından bıçaklarını delikten içeri sokuyorlar. Rosie çiftin çocuğunu alıp banyoya çekiliyor ve o kapıyı da kilitliyor. Yüksek sesle polisi aradığını bağırıyor. Ve bu işe yarıyor. Adamlar yatak odasına tamamen giremeden kaçmaya başlıyorlar. Polis tüm görüntüleri inceliyor ancak adamların kimliğini asla belirleyemedi. Gerçek niyetleri bilinmiyor. Sadece evi soymaya çalıştıklarına inanmak zor çünkü telefonların bağlantısını kesmişler ve kendilerini mutfak bıçaklarıyla silahlandırma ihtiyacı hissetmişlerdi. Ayrıca içeride insanlar olduğunu fark ettiklerinde hemen kaçmamışlar, aksine onlara ulaşmak için bir kapıyı kırmaya çalışmışlardı. Ali Poret, biri 13, diğeri 3 yaşında olan iki kız annesi. 20 Şubat 2022 gecesi üçü birlikte alışverişe gitti. Ev güvenlik kameraları onların eve döndüğünü gösteriyordu. İçeri girdikleri ve kapıyı arkalarından kapattıkları görülüyor. Kısa bir süre sonra park edilmiş kamyonlarının etrafından bir adam karaya geliyor. Yaptığı ilk şey kapıyı açmaya çalışmak oluyor. Who are you talking to? Why? Why? Birkaç kez kapıyı çaldıktan sonra adam uzaklaşıyor. Ancak daha sonra bir komşunun kamerasından öğrendiler ki sonraki 5 dakika boyunca telefonla konuşarak evin etrafında dolaşmış. Ali videoları daha da inceledi ve adamın onları aracıyla mağazadan itibaren takip ettiği ortaya çıktı. Onlar araba yoluna park ettikten birkaç saniye sonra adamın arabası biraz daha ileride birkaç ev aşağıya park ediyor. Birkaç saniye sonra dışarı çıkıyor ve onlara doğru yürümeye başlıyor. Neyse ki o gelmeden önce her şeyi içeri almayı ve kapıyı kilitlemeyi başarmışlardı. Ellie yazısını şu sözlerle bitiriyordu. Bu adamın niyetlerinin ne olduğunu bilmiyorum ama bizi soymak olduğunu düşünmüyorum. Bunun rastgele olduğunu ve özellikle hedef alınmadığımızı ancak bir kadın ve iki kızın tek başına bir eve girdiğini görünce bir fırsat yakaladığını düşünüyorum. Polisler uyarıldı ve bölgeyi aradılar ancak videodaki adam asla bulunamadı. Ekim 2016'da Florida'da yaşayan bir aile evlerinin içinden birden fazla eşyanın kaybolduğunu fark etti. Bir gece önce her şey yerindeydi ancak uyandıklarında eşyalar eksikti. Nereye gittiklerini anlamak için ev güvenlik kameralarını incelediler. Sabah 1.30'da kameralarının yakaladığı manzara şuydu.
Bir adam, 3 çocuk, kendisinden sadece birkaç metre ötede kanepelerde uyurken evin etrafında dolaşıyordu. Değerli eşyalar arıyor ve bulduklarını hemen dışarıda duran ve silahlı olan başka bir adama uzatıyordu. Aile görüntüleri görür görmez hemen polisi aradı. Polis bir soruşturma başlattı. Ancak videodaki iki adamı asla bulamadı. Polis evdeki herhangi birinin hırsızlık sırasında uyanması durumunda muhtemelen vurulacaklarına inanıyordu. Wisconsin'in Hudson şehrinde yaşayan bir kadın bir sabah perdelerini açtığında penceresinin dışındaki karda bir şey fark etti. Dışarı çıktığında ayak izlerine baktığını anladı. İzler doğruca yatak odası penceresine kadar gelip geldikleri yoldan geri dönmüştü. Birinin kasıtlı olarak penceresinden içeri baktığından endişelenen kadın, penceresine doğru bakan bir güvenlik kamerası kurdu. Birkaç gece sonra kamera ayak izlerini yapan adamın geri geldiğini kaydetti. Adamın pencereden içeri baktığı açıkça görülüyordu. Polisler uyarıldı ve video onlara gösterildi. Yaptıkları araştırmalar sonucunda olay yerinden ayrılan aracın izini 3M şirketinde çok saygın bir yönetici olan Robert Cessna'ya kadar sürebildiler. LinkedIn profiline göre Robert Cessna, 3M'deki küresel kilit müşteri başkan yardımcısıydı ve videodaki adama benzerlikler gösteriyordu. Polis Robert ile iletişime geçti ancak adam o olmadığını inkar etti. Polis daha sonra birkaç mahalle tanığıyla röportaj yaptı ve diğer kanıtlarla birlikte yalan söylediğini doğrulayabildiler. Videodaki adam oydu. Robert Cessna sonunda ağırlaştırılmış taciz suçundan yargılandı ve daha sonra yönetici pozisyonundan kovuldu. Margaret Woodward, İngiltere'nin Long Eaton kasabasında yaşayan 68 yaşında bir kadındı. 2013 yılı boyunca evi çok sayıda hırsızlığın hedefi olmuştu. Toplamda 5 hırsızlık meydana gelmişti ve bu yüzden nihayet polisin tavsiyesini dinleyerek ev güvenlik kameraları kurdu. Kameralara yakalanan 6. hırsızlık sabah saat 1 civarında meydana geldi. Margaret oturma odasında uyurken bir adamın sessizce etrafta dolaştığı görülüyor. Why didn't my dad tell me? I think he was trying to protect you. I will sign papers. I will let an innocent man have to pay for his crimes. Just promise me one thing. Okay. Sensitive. Yeah, I'll administer the Narcan now. Your father will wake up right away if you want to see him. Your choice. Look, we both know your father screwed up, but he hid the truth. Art, I'll make the request. I just need you to get him on the phone. He'll take your call. You guys have been friends since law school. As a friend, I would have to advise Yeah, you. he's already done 35 years. I'm not suggesting he stay in prison. The governor pardons him on accident conviction that he pleads guilty to the prison murder and gets sentenced to time served. So the upstate DA and the warden get what they want. Adam, Margaret'in hiçbir şeyden haberi yokken birden fazla eşyayı almayı başarıyor. Bir alarmı çalıştırdığında ancak uyanıyor. Ardından sandalyesinden kalkıp bastonuyla adamı kovalamaya başlıyor. Görüntüleri kullanarak polis nihayet adamın kimliğini belirleyebildi. Adam 51 yaşındaki Patrick Reed'ti ve 6 hırsızlığında sorumlusuydu. Margaret'tan toplamda yaklaşık $1000 değerinde eşya çalmıştı. Patrick Reed 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu tarz karşılaşmaları izlemek hoşunuza gidiyorsa neden abone olmayasınız ki? Ayrıca tamamen ücretsiz ve her zaman fikrinizi değiştirebilirsiniz.